Merhaba tarih severler. Bu hafta sizleri tarihin derinliklerine ve kumların arasında gömülmüş büyüleyici bir şehre, Petra'ya götürüyoruz. Vadi Rum adı verilen ve yapısı itibariyle Mars yüzeyini andıran zorlu bir çölün ortasında kendi halinde ve tüm gizemiyle öylece duran bu antik kent, dünyanın 7 harikasından biri. Ürdün'deki bu antik şehir yalnızca görkemiyle değil, aynı zamanda gizemiyle de herkesi büyülüyor. Üstelik bu büyüye kapılmak için Petra'nın fotoğrafını bir kez bile olsa görmeniz yeterli. Peki sahip olduğu tüm bu gizemlerle kum taşı ve granit kayaların içine oyulmuş yapılarıyla ünlü Petra'nın hikayesi ne? Bu gizemli şehri kimler neden inşa etti ve nasıl bu kadar önemli bir hale geldi? Peki İslam dünyası için önemi ne? Hadi gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. Hazırsanız başlıyoruz. Ürdün'deki Lut Gölü ve Akabe Körfezi arasındaki topraklarda uzanan Petra'nın hikayesi M.Ö. 4. yüzyıla dayanıyor. Bu yıllar aynı zamanda Arap Yarımadası'nın kuzeybatısında yaşayan ve göçebe bir kavim olan Nebatilerin de tarih sahnesine çıktığı dönem. Nebatiler zamanla ticaret yollarını kontrol altına alarak Petra'yı başkentleri yaptılar. Ticaret sayesinde elde ettikleri büyük zenginlik Petra şehrinin kuruluşuna ve gelişimine sebep oldu. Fakat tüm bunlardan önce Nebatilerin adına ilk kez M.Ö. 312 yılında rastlanıyor. Hem de antik çağın en büyük fatihlerinden biri olan Büyük İskender'in ölümünün ardından imparatorluğu birleştirmeye çalışan komutanı Antigonius'a meydan okumalarıyla. Petra bu dönemde Yunan generalin ilgisini çekiyor ve Nebatilere dostluk eli uzatıyor. Fakat ardındaki hesap çok başka. Barış içinde elçiler gönderirken bir yandan da oğlu Demetrius'u Petra'ya sürpriz bir saldırı düzenlemekle vazifelendiriyor. Ancak Nebatiler kolay lokma olmadıklarını kanıtlayarak Demetrius'a yenilmiyorlar. Bu olay sonrasında denk gelen yıllarda da Petra Nebatilerin başkenti oldu. Ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu sayesinde hızla zenginleşti ve Akdeniz ile Hint Okyanusu arasında ticaret yapan kervan yollarının önemli bir durağı haline geldi. Tütsüler, baharatlar, ipek ve değerli taşlar gibi birçok lüks malzemeyi taşıyan kervanlara ev sahipliği yapan Petra'nın bu kadar zenginleşmesinin tek nedeni elbette ki ticaret değildi. Petra, kızıltaş ve kumlardan oluşan Rum Vadisi'nin ortasındaki bir vahaydı adeta. Nebatiler su yönetimi konusunda ustalaşmışlardı. Çölün ortasında suyu yönetmek ve saklamak Petra'nın hayatta kalmasının en önemli anahtarıydı. Birçok Arap kabilesi suya erişmek için ürettiklerini takas etmek zorunda kalırken Nebatiler yeraltı suları ve yağmur sularıyla doldurdukları sarnıçlar yaparak çöl kumlarının altına gömdüler ve bunları gizlediler. Ayrıca baraj inşa ederek suyu tutmayı ve şehirlerine ulaştırmayı başardılar. Kanallar, borular ve sarnıçlardan oluşan gelişmiş bir tesisat sistemiyle Petra'da yaşayan insanlar suya kolayca eriştiler. Nebatilerde kadınlar erkeklerle eşit haklara sahipti. Bir kralın karısı ya da kızı eş yönetici olabiliyor, dahası kendi başına da kraliçe olarak hüküm sürebiliyordu. Erkeklerin elinde olan tüm haklar eşit şekilde kadınlara da tanınmıştı. Petra sadece ticaretin değil, aynı zamanda Nebatilerin kültürel ve dini yaşamlarının da merkeziydi. Şehrin kaya içine oyulmuş yapıları Nebati sanatının ve mühendisliğinin zirvesini temsil ediyor. Ve bu yapılar çok önemli bir gerçeğe daha işaret ediyor. O da dünyanın en yetenekli taş ustalarının burada yaşadığına. Petra'nın tam girişinde iki dağın sıkıştırdığı daracık yolda ilerleyen hiç kimse gördüğü manzarayı kolay kolay unutamaz diye düşünüyorum. Çünkü bugün Petra deyince insanların aklına gelen en ünlü yapı olan El Hazne yani hazine tüm görkemiyle karşılarında duruyor. Bu öylesine büyüleyici bir yapı ki yekpare kayanın üzerine ilmek ilmek, santim santim oyularak meydana getirilmiş. Günümüzde hazine olarak adlandırılsa da yapının gizli bir hazineyi saklamak için inşa edildiğine dair herhangi bir bulgu en azından bugün için yok. Bu yaygın inanış daha çok Bedevilerin burada bir hazine olduğunu inanmaları nedeniyle verdikleri isimden kaynaklanıyor. Burası bir mezar yapısı. Nebatilerin en ünlü krallarından biri olan 4. Aretas için yapıldığına inanılıyor. Bu iki katlı yapının en büyük sırrı ise bir mühendislik harikası oluşu. Tüm yapılar temelden inşa ederek yukarı doğru çıkılır ancak El Hazne yukarıdan aşağıya doğru inşa edilmiş ve en alt katına da bir mezar odası yerleştirilmiş. 40 metre yüksekliğindeki bu yapı aynı zamanda taş ustalarına rahmet okutacak cinsten. İnanılmaz detaylara sahip oyma taş işçiliğiyle dikkat çekiyor ve insanoğlunun büyük azminin sarsıcı bir eseri. Yunan ve Roma mimarisinin etkilerini taşıyan El Hazne bugün için Petra'nın zengin kültürel mirasının en önemli sembolü. Günümüzde her yıl dünyanın her yerinden milyonlarca turisti ağırlayan ve sadece Petra değil tüm Vadi Rum boyunca günlerce süren turlarla bölgeyi keşfeden insanlar sadece El Hazne'yi görmekle yetinmiyorlar elbette. Petra'da görülmeye değer birçok yer var. Petra antik kentinin bir başka ikonik yapısı olan Ad Deir
yaklaşık 50 metreyi bulan yüksekliğiyle yine dağa oyulmuş bir yapı. Yerel Bedevilerin verdiği Ad-Deir ismi manastır anlamına geliyor ve şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre de yapının dini bir amaçla kullanıldığı düşünülüyor. Antik kentin girişinden 1 saatlik bir tırmanışla ulaşılan manastır, Petra'nın hazineden sonraki en ünlü lokasyonu. Kentte yer alan Roma tiyatrosu da Petra'nın kültürel hayatının bir başka önemli parçası. Yaklaşık 7.000 kişilik kapasitesiyle bu tiyatro Roma döneminin izlerini taşıyor. Bölgede bulunan pek çok dini yapı kalıntısı bize bölgede yaşayan insanların İslam öncesindeki inançları hakkında da bilgiler veriyor. Çeşitli pagan inanışlara sahip Araplar ve Petra özelinde Nebatiler, inandıkları tanrılara adadıkları çeşitli mabetler yapmışlar. Bunlardan biri de Petra'nın ana girişi olan Sütunlu Cadde'nin sonunda yer alan Kanatlı Aslanlar Tapınağı. Tapınak, Nebatilerin baş tanrısı Duşara'nın eşi olan baş tanrıça Al-Uzza adına inşa edilmiş. Sütunlu Cadde'nin güneyinde yer alan ve Büyük Tapınak olarak adlandırılan yapı ise devam eden arkeolojik araştırmalara göre büyük ihtimalle sivil bürokratik işler için kullanılan bir merkez olarak inşa edilmiş. Petra'da Hz. Musa'nın kardeşi Harun'a ait olduğu söylenen bir mezar da var. Bu açıdan Museviler için de önemli. Ama bu mezarı görmek için Petra'nın en yüksek yeri olan Harun Dağı'na tırmanmak gerekiyor ve bu da kenti ziyaret edenler için yaklaşık bir tam gün sürüyor. Kasr al-Bint ise Petra'nın ana tapınağı. M.Ö. 30 civarında yapıldığı tahmin ediliyor ve Nebatilerin en büyük tanrısı olan Duşara'ya adanmış. Bu yapıyı eşsiz kılan şey ise 23 metreyi bulan duvarları ve taş merdivenlerinin bozulmadan kalmış olması. Nebatilerin zengin kültürel ve dini yaşamının bir parçası olan bu yapılar, Petra'nın eşsiz mimarisini ve yüksek sanatını da gözler önüne seriyor. Gelelim Petra'nın düşüşüne. Petra, Roma İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte yavaş yavaş önemini kaybediyor. Milattan sonra 106 yılında Roma İmparatoru Trajan, Petra'yı Roma topraklarına kattı. Roma yönetimi altında da ticaret yollarının değişmesi ve doğal afetler Petra'nın yavaş yavaş terk edilmesine neden oldu. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Bizanslıların kontrolüne geçen Petra, bu dönemde de Hristiyanlık için önemli bir merkez haline geldi ve şehirde birçok kilise ve manastır inşa edildi. 7. yüzyılda da İslam'ın yayılmasıyla birlikte İslam coğrafyasının bir parçası oldu. Onca medeniyetin gelip geçtiği ve her birinde bir şekilde önemini koruyan Petra'yı yıkan ise insanlar değil, depremler oldu. Yüksek şiddetli depremler nedeniyle zaman içinde Petra terk edildi ve tamamen unutuldu. Tarihin geri kalanında da buraya hakim olan Memlükler ve Osmanlıların bile önemsemediği, sadece yerel Bedevi kabilelerin bildiği bir yer haline geldi. 1812 yılında İsviçreli zengin Johann Ludwig Burckhardt, Petra'yı gördüğünde gözlerine inanamamış olmalı. Arap kültürünü çok yakından tanıyan Burckhardt, Arap kıyafetleri giyerek ve Arapça konuşarak bölgeye geldiğinde, Vadi Rum'da yaşamını sürdüren az sayıdaki Bedevi'den Petra'yı öğrendi. Burayı görmek için yanıp tutuşan Burckhardt, kendisini Hindistan'da doğan ve Kur'an eğitimi gören bir Müslüman olarak tanıtarak Bedevilerin güvenini kazandı ve Petra'ya götürülmesini sağladı. Burckhardt'ın bu keşfi, Batı dünyasının da bu eşsiz antik kentten haberdar olmasını sağladı. Yapılan arkeolojik kazılar, Petra'nın dünya mirası olarak kabul edilmesine de katkı sağladı. Petra sadece turistik bir cazibe merkezi değil, aynı zamanda insanlık tarihinin çok önemli bir parçası. Peki Petra, İslam dünyası için ne ifade ediyor? Kanadalı araştırmacı ve yazar olan Dan Gibson, uzun yıllara dayandırdığını ifade ettiği araştırmasında Petra'nın Müslümanların ilk Kâbesi olabileceği yönünde bir tez ortaya attı. İslam'ın ortaya çıkışından sonra yapılan ilk mescitlerin kıble duvarlarının yönünün Petra'ya baktığını ifade eden Gibson, 2016 yılında bu tezlerini aktardığı bir de belgesel çekti. Fakat İslam dünyasının çeşitli kesimlerinden gelen yanıtlar Petra'nın hiçbir zaman Kabe'nin yerini almadığını savunuyor. Bu tartışma daha çok su kaldırır diye düşünüyorum. Her ne olursa olsun bugün Petra, dünyanın dört bir yanından gelen ve dinleri fark etmeksizin tüm insanoğlunun ilgisini çeken bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Petra ve Vadi Musa sadece tarihi ve arkeolojik önemine değil, aynı zamanda sinema dünyasının da ilgisini çeken eşsiz manzaralarıyla ünlü. Birçok ünlü film bu büyüleyici mekanlarda çekilmiş. En ikoniklerinden biri de 1989 yapımı Indiana Jones Son Macera filmi. Filmde El Hazne yapısı kutsal kasenin saklandığı yer olarak kullanıldı ve bu sahneler Petra'nın dünya çapında tanınmasına büyük katkı sağladı. Ayrıca 1977 yapımı Sinbad ve Kaplanın Gözü, 2001 yapımı Mumya Geri Dönüyor, 2009 yapımı Transformers Yenilenlerin İntikamı, 2015 yapımı Çöl Kraliçesi ve 2019 yapımı Star Wars Skywalker'ın Yükselişi gibi filmler Vadi Rum ve Petra antik kentinin büyüleyici mekanlarında çekildi. 2015 yapımı Marslı filminde de Mars'ın yüzeyini gösteren sahneler aslında Vadi Rum'un eşsiz kızıl topraklarından başka bir şey değil. Nihayetinde Petra, geçmişin sırlarını ve geleceğin umutlarını bir arada barındıran eşsiz bir şehir.
Büyüleyici Petra şehrinin sırlarını keşfettiğimiz bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız bu antik şehir hakkında yeni ve ilginç bilgiler edinebilmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Görüşleriniz ve önerileriniz bizim için çok değerli. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Böylece bir sonraki videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Daha fazla tarih içeriği için bizimle kalın.